Bugün size olağanüstü güzel, süper ıslak bir çikolatalı kek yapacağım. Şimdi aslına bakarsanız bu tarifi şöyle ortaya çıkarttık. Bir gün böyle stüdyoda kendi kendimize yemek denemeleri yaparken dedik ki şöyle güzel bir sufle yapalım. Sufle yaparken böyle o kıvamı beğenme, bu kıvamı beğenme, kalan harçlarla bir şeyler yaparken ve olağanüstü ıslak bir kek yaptık. Onu sizle paylaşmam lazım. Şimdi 2 tane yumurtanın sarısı var burada. 1 su bardağı kadar şekeri çırparak ilave ediyorum. Güzelce çırptım. Bakın kıvamı böyle hafiften parçalanır gibi, yumurta sarısı yavaşça sıvısını bıraktı, şekeri eritmeye başladı. Şimdi bunun üstüne yarım su bardağından bir parmak fazla kadar un ekledim. 1,5 yemek kaşığı kadar da nişasta ekledim. Bütün bunların üstüne bir pakette kabartma tozu ekliyorum. Bütün kurularla yumurta sarısını ve şekeri karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi böyle hafiften toz gibi, birazcık kayacık kayacık kıvam var. Pastacı kreması yapar gibi bir başlangıcımız var. Bu karıştırma işlemi tamam. Altını yakıyorum tencerenin. 1,5 su bardağı kadar süt ilave ediyorum. 1,5 su bardağı kadar da krema ekliyorum. Sadece sütle kremayı birazcık burada böyle hafiften ısıtıyorum. 1 paket kadar da toz vanilya ekliyorum. Hepsini hafif ısıtmaya devam ediyorum. Diğer tarafta da gördüğünüz gibi burada eriyen çikolatam var. Benmari usulü böyle güzelce eridi bu. Aşağı yukarı yarım su bardağı kadar da kakaoyu ilave ediyorum. Isıyla beraber kakaolu çikolatalı karışımı güzelce karıştırıyorum. Baksanıza şöyle coşkulu bir kıvam aldı. Yoğun, güzel. Burada da sütle krema ısındı. Üstünden dumanlar çıkıyor. Ama gördüğünüz gibi kaynar kıvamda değil. Tam istediğim noktadayız. Hazırladığımız sütlü karışımı yavaş yavaş buradaki yumurtalı karışıma temperleyerek ilave edeceğiz. Yavaş yavaş, kepçe kepçe. Hepsini bir anda ilave ederseniz yumurta pişer, bir çuval inciri berbat etmiş oluruz. Oysa ki böyle yaparsak bunu güzelce bir kıvam aldıracağız, ısıtmaya hazır hale getireceğiz. Çırpma işlemimiz de tamam. Tekrardan buradaki tencerenin içine dönüyoruz. Alıyorsunuz tencerenin içerisine her şeyi kısık ateşte dibini karıştıra hafiften bir muhallebi kıvamına getiriyorsunuz. Nasıl bir kıvam aradığımızı size göstereyim. Bu spatulayı çıkartıyorsunuz. Parmağınızla yukarıdan aşağı doğru bir yarık atıyorsunuz. Güzel. Tadı nasıl? Gayet iyi. Un tadıyor mu? Hemen hemen hayır. İyi durumdayız. Yapmamız gereken şey artık bunun böyle hafiften altını kapatıp çikolatalı, kakaolu karışımı bunun içerisine eklemek ve 1 ya da 2 dakika kadar daha bununla beraber karıştırmak. İnanın bana bu karışımı da yaptıktan sonra bu arkadaşın işi tamam olacak. Bu dakika itibariyle çok dikkatli olun çünkü işin içine çikolata koyduk ve çikolata bunu çok hızlıca bir yoğunlaştıracak. Bak bak hemen yoğunlaşmaya başladı. Şimdi kıvam gördüğünüz gibi böyle koyulaştı, iyice bir pudinge doğru gitti. Bunun içerisine kıvamı bir tık daha bağlayacak bir ilavem var. O da 2 avuç kadar doğranmış ceviz. Ceviz bunu pişerken birazcık daha bağlayacak kıvamını. Hafif o un gibi olan kıvamını arttırmaya yardımcı olacak. Şöyle de güzelce bir karıştırdıktan sonra bu arkadaş artık fırın kabına girmeye hazır. Çok büyük bir fırın kabında çalışmayacağım ve mümkün olduğu kadar ince bir kat elde etmeye çalışacağım. Ama kenarlardan kolay ayrılsın, altı da güzel pişsin ve aynı zamanda hiç beni fırın kağıdına mahkum bırakmasın diye fırın kabımın tabanını, kenarını, köşesini yağladıktan sonra karışımın aşağı yukarı yarısını fırın kabıma dökeceğim. Yarım su bardağı kadar beyaz çikolata içlere gezdireceğim. Kalan çikolatalı karışımı da olduğu gibi üstüne boca edeceğim. Fırında 20 bilemediniz 25 dakika ama asla fazlası değil. Genellikle 20 dakika da gayet iyi oluyor. 180 dereceye fanlı ısıtılmış fırında bir 20 dakika pişsin bakalım. Neler neler olacak göreceksiniz. Efendim aldım fırından. Bu hala için pişmeye devam ediyor. Yani var olan içindeki kabın ısısıyla oda sıcaklığına gelene kadar hafif hafif pişecek. Sonra soğuyacak. Sonra iyice birleşecek, donacak. Eğer tam pişmiş çıkarırsanız bekleyeceksiniz. Hafiften o yavaş yavaş kendi kendine oturacak. Ondan sonra da 10 numara 15 yıldız bir kek olacak bu. Mükemmel kıvamlı ıslak kek. Tek yapmamız gereken soğumasını beklemek. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Buna brownie diyebilirsiniz. Buna kek diyebilirsiniz. Her istediğinizi diyebilirsiniz. Benim için hiç fark etmez. Önemli olan bunun kendi halinde bak şöyle yumuşacık bir kıvama gelmesi. Böyle laps diye
yerinden çıkması, şu içindeki macera dolu katmanlar ve ağzınıza ilk attığınız lokmadaki muhteşem kıvam. Sizi bilmem ama ben böyle yoğun çikolatalı tatlıları çok seviyorum. Böyle kıvam brownie gibi ama tam brownie de değil. Islak, yumuşak. YouTube'daki Arda'nın Mutfağı kanalında bugün sizlerle paylaştığım bu şahane tarif çok ıslak bir çikolatalı kek, brownie adına ne derseniz. Kanala abone olmayı, tarifi beğenmeyi, uygulamayı ve fikirlerinizi benimle paylaşmayı sakın unutmayın. Bakınız böyle çatalı vuruyorsunuz, alıyorsunuz bir lokma, sonra ağzınıza atıyorsunuz. Laps! Hadi bakalım hepinize afiyet olsun.